Tolga ile böyle offset bir body çalışalım dedik. Tabii şu an detaylarını eklemedim. Manyetiklerin pozisyonlarını ayarlıyorum vesaire. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Alperen'cim eline koluna sağlık diyerek videonun bu section'da bir girizgah yapmış olalım. Abi anlat, senden dinleyelim. Ne yaptık biz burada bu sefer? Ne yaptık? Yine çok büyük bir gövde yaptık. Haşmetullahi. Şimdi her şey normal görünüyor ver bana. Şimdi anladınız mı ne kadar büyük? Ne yaptık? Büyüttüğümüz bir offset body'miz var. Ben aslında bunu ilk şimdi Tolga ile konuştuk bir sürü. Bir şeyler deneyeceğimi söyledim. Sonra denedim. Sonra ikimizin de hoşuna gitti. Ama sonra revizeyi şu şekilde yaptık. Büyütmek olarak. Sonra büyüttük. Gövdeyi bunun elder yaptık. Ortası böyle havada. Onları zaten gösteririz. Skalasını da multi scale yaptık ama skalamızda hatta 26.5'a 27.2. Üzerine o kadar fazla şey konuştuk ki şu an şu yüzden 26.5'a 27.2 kesinlikle diyemem. Sen diyebilir misin? Yok kesinlikle değil. Şöyle, bu gitar benim için aslında bir dönüşüm noktasından sonra ortaya çıkan bir gitar. Benim ikinci AV gitarım ve önceden de Alperen inanılmaz bir V yapmıştı. Bir Double Rhodes benzeri. Görece daha büyük, işte tek manyetikli böyle bıçak gibi bir gitardı yani. Çok keyifle de kullanıyorum hatta onu. Ama sonrasında işte müzikal anlayışlar bir miktar değişti. Projeler değişti. Farklı ihtiyaçlar ortaya çıktı. Ve böyle bir gitar yapmak istedim. Hatta rengi de aslında biraz sulandırılmış bir kan kırmızısı gibi. Yani biraz daha soft hale gitmiş durumda. Oradan biraz da pembeyi istedim. Scala'da ise benim aslında şöyle bir ihtiyacım vardı. Bence bir gitarist 7. perdeden sonra kullanmamalı. Yani çok da bir numarası yok. İki tel ve 7 perde bence müzik yapmak için yeterli. Gerisi biraz israf. Ama işte biraz böyle aşağıya inen akorlara ihtiyaç duyduğum bir müzik yapmaya başlayınca şu hareket benim için birçok gitarda çok zorlaştı ve şu açıya ihtiyaç duyduğumu fark ettim. Tabii ben 30 yaşında birisiyim. Gitarlarla 15-16 senedir debeleniyorum. Ve hep düz fret yani standart skalalı 25.5 skalalı gitarlarla mesai yapmıştım. O yüzden hangisinin doğru olacağını çok fazla bilmiyordum. Bir deneyimim PRS'in 27.7 Mike Mushok Signature'dır. Mesela 27.7'nin bana biraz yorucu geldiğini Alperen'e paylaştım. İşte çeşitli mağazalara gittim, çeşitli multiscale'ler denedim dedim. Evet. Bunun açısı güzel gibiydi dedim. Ben Alperen'le bu gitarın inşa sürecinde öğrendim. Bir gitarı multiscale yapabilirsiniz ama şu eğimin nerede olacağını da
işte yine sizin gözetmeniz gerekiyor ve Alperen'e ben genelde 7. 8. perdeden sonra şu figürü basmaya çalıştığımda, yani kolum petfak olmanın şeyi mi dezavantajı mı bilmiyorum, çok kasılıyor burası. Bu yüzden şu noktadan sonra ben şu eğime sahip olmak istediğimi söyledim. Adam bir şekilde böyle muhteşem bir konfigürasyonu koydu bu gitara. Konuşunca hatırladım. Low tuning okeydi zaten, öyle bir şey Tabii A yapacaktık sharp'tan ama girecektik. hani multi scale evet dedik, sonra ama kaç skala yapacağız? Normalde hani birisi bana multi scale ve kullanılacağı tuning'i söylediği zaman hani ben ona uygun bir multi scale derecesi skalalar ortaya çıkarabilirim. Bu şekilde çalışıyoruz ama Tolga birçok şey denedi o dönemde. Denediği şeylere göre de biz hem dedik dedik. Onlara göre aslında o revizelerin sonucunda biz bu skalalara ulaştık. Tabii. Aynen. Yani Çünkü bayağı şey yaptık, çerçeveledik işi. bir şey dedik, bir şeyleri düşündük, sonra Tolga ona göre bir şey denedi. Sonra ona göre biz tekrar kararlarımızı Tabii. değiştirdik falan. Evet, bu şekilde oluşturduk. Bayağı. Hatta bir de şu var. Burada Seymour Duncan'lar var. Ama multi scale. Tolga Sersici. Aynen öyle. Seymour Duncan'ları multi scale yapabilmek de problem. Çok büyük problem. Şimdi bir de o limitasyonumuz vardı. Bunu yaparken, şimdi az önce Tolga'nın da dediği gibi multiscale'ın 0 diye bir perde var. Bu 0 dediğim de şu: 90 derece olan perde hangisi? Normal standart skala bir gitarda bütün perdeler aslında ortadaki eksen çizgisine göre 90 derecedir. Ama bunda 90 bizim elimizde seçmek. Şimdi burada da diyelim ki 90'ı daha bu tarafta almış olsaydım bu manyetik tarafı daha bükük olacaktı. Daha açılı olacaktı ve bu şu manyetiklere yaptığım olayı, bu kurguyu daha zorlaştıracaktı. Bunu da skala hesabına kattık. Bu manyetikleri de hala kullanabilmek için de bir efor sarf ettik. Sonra ben bu manyetiklere göre yeni base plate'ler ürettim. Bu manyetikleri açtık, tekrar multiscale'laştırdık. Tabii bunları önceden hesapladık. Tabii. Yani Tolga önce bu manyetikleri aldı. Sonra biz bunları açtım, işte ölçtüm. Bize nerede ne kadar müsaade edecek, neyi ne kadar kaydırırsak hala iş lezzetli olabilir. Ona göre de kararlar verdik. Evet, bayağı uğraşmışız. Ve hani ya ben şunu çok seviyorum. Gitarın aslında neresine dokunsam arkasında böyle bir akıl, bir hesap, bir kaygı, bir Evet. problemi bir çözüm olsun. Ya ben mesela yalnızca daha cool görünür diye multiscale istemedim. Normalde çok uzun zamandır müzik yapıyoruz. Doğu standart akortta çalıyorduk. Ancak şu anki Negative Space projemizde drop A sharp, aslında C standardın droplanmış halini kullanıyoruz. Doğu standartta 56'lık, 60'lık teller kullanıyordum ve orada ben sınırda olduğumu hissediyordum. Tel kalınlaştıkça definasyonu, berraklığı, anlaşılabilirliği kaybetmeye başladığımızı hissediyorum. Evet. Ve bu gitar bir extended range gitar değil, yalnızca bir multiscale gitar. Ve bu skalayı uzattığımızda daha ince teller ile daha düşük akortları daha sağlıklı bir tansiyonda elde edebiliyoruz. Ve şu an bu gitarın üstünde 11.52 miydi şefim? 11.50. 11.50, Evet. 11.50. Mesela 50'lik bir tel takılı ve tansiyonunu ben çok sevdim. Hatta kaygılıydım. Yanımda 12.52 tel de getirdim ama şu an inanılmaz dengeli geliyor bana. Gitarın her yerinde aslında bir hesap var, bir matematik var, bir kaygıya çözüm olma durum var ama günün sonunda bakınca çok düz, çok detaysız, çok janjansız ama mesela block inlay'dir ama şuraya gelip bakıyorum yani burada senin harcadığın uğraştık, değil mi? emek inanılmaz. Bayağı inleye mesai harcadık. Yani ve çok minimalist bir güzellikte. İşte şu çizgi inanılmaz bir detay katıyor gövdeye. Çok basit bir çizgiden ibaret aslında. İşte kontrol alanı çok basit. İşte iki manyetik, hiç böyle çerçeve yok, bir şey yok. Direkt mount. Headstock tasarımı bu arada gayet hoşuma gitti benim. Ave'nin bir headstock'a ihtiyacı vardı uzun zamandır. Son dönemde buna girmiş olman çok güzel. Yani bir imza, yani adamın imzasını da görmek güzel oluyor gitarda. Peki, En sana güzel- bu köprüyü en- çok anlattım. Ha, tam ben oraya gelecektim biliyor musun? İlk defa dokundum köprüye. Şuradaki şu curve Değil mi? deli. Hantu Bey mi? Kim bunu yapan bilmiyorum. Sadece firma olarak Hantu biliyorum. Ertuğrul ismi. Ertuğrul Bey Evet. muazzam iş yapıyormuşsunuz. İlk defa ürününüzü şu an deneyimledim. Yani parasını ürününüzü denemeden ödeyerek ürününüzü aldım. Alperen'in lafına güvenerek ve Evet. iyi ki güvenmişim diyorum. Ben büyük bir Kahler hastasıyımdır. Floyd Rose'lu çok gitarım oldu. Floyd Rose'u kullanmamın tek sebebi elimin şuradaki yükseklik ve o hissiyatını dengeli bulmam. Yani özellikle şu hareketlerde şu bileğime bir pivot nokta yaratma noktasında Floyd Rose beni mutlu ederdi. Kahler bunu daha iyi olduğunu düşünüyordum. Ve bu şu an en az Kahler'den mutlu olduğum kadar iyi geliyor. Ve hatta şöyle diyeyim, şuradaki curve
alternatif firmalarda yok. Değil mi? Orada dümdüz bir blok var. Ben şu an sanki elim için, ben böyle elimin Ama orada kalıbını şöyle bir yer aldırıp var. bunu hani şöyle yaklaştırarak gösterebilir miyim bilmiyorum şöyle. Yani bu curve'ü ben hani böyle sipariş ediyor olsam, elimin kalıbını aldırıp yaptırsam herhalde bundan daha iyi olamazdı. Çünkü çok şey hissediyorum. Ben burada benimle bütünleşik bir parça gibi. Bir diğer çok rahat hissettiren husus Alperen'in şuradaki inanılmaz işçiliği. Yani bu şey ya. Şimdi Ya onu sormadan yaptım bile. ya bu o kadar doğru tek sıkıntı benim elimde ziyan olacak. Ben şuradan sonra kullanmıyorum. Benim için şurası işe yaramaz. Keşke uğraşmasaydım. Yani sen buraya böyle beton döksem ben yine yok bir şaka bir yana. Yani gerçekten gitarın böyle her noktasında sub profil zaten hani Alperen ne sevdiğimi de biliyor sağ olsun. O konuda hiç endişem de yoktu. Bu kez sormadım. Geçen Yani. gitardan okeyiz. Tabii. Ama onda da yine baya böyle Tabii. ben bu gitarı sevdim diye Ankara'dan bir gitarla gelmiştim. Ölçtü, biçti, şey yaptı falan. O konuda zaten hep çok ilgili, hep çok yardımcı oluyor, çok anlamaya çalışıyor. Zaten bence bir custom gitara sahip olmanın en büyük güzelliklerinden biri de bu. Ve günün sonunda gerçekten böyle kucağımda bana ait bir gitar diyebileceğim bir gitar. Mağazalarda bir sürü gitar var. Birçoğu da çok güzel gitarlar. Yani konu fonksiyonellik olunca aslında çok daha düşük şeylerle de belli sonuçlar elde edilebiliyor ama kendinize ait bir gitara sahip olmak, yani bir şeylerde gözünüzün kalmayacağı, ya aslında bir model üstü de vardı, onun bilmem neyi biraz daha bir şeymiş demeyeceğiniz bir noktada ne istediğinizi biliyorsanız Alperen inanılmaz çözümler üretiyor ve her noktası maşallah diyerek Teşekkür böyle ediyorum. inanılmaz keyifli bir gitara dönüşmüş. Üst eşeğe ne diyorsun? Üst eşik benim yabancısı oldu. Bunu mesela kritize edemiyorum. Dürüst olayım bak kameralarında karşısında. Evet. Ben bunun oluru ne bilmiyorum. Ben multiscale hiç çalmadım. Bu Yani aslında ne biliyor musun? Hani sana şey demiştim ya, okey bu kararları verdik beraber ama bazı şeyler var, onları da bana bırak dedim. Tolga da aynen dedi, öyle. Bu mesela sana bıraktığım Evet. şey ve Kana burası bilmem biraz daha şöyle olmalı diye kritiğini yapacak tecrübeye sahip değilim. Ama zaten bir kişi her şeyi bilemez. Bu noktada ben Alperen'in ustalığına, tecrübesine, tekniğine güveniyorum ve Alperen yapmışsa oluru budur. Bu güveni bana verebilen bir adam. Lütfen sen buradaki sihri açıkla abi. Abi burada ben aslında sana Buyurun şu lütfen. konforu sağlamak istedim. Geliyorsun, bak eline bir şey takılmıyor. Geliyor, Aha. akıyor. Bu tarafa giderken de eline yine bir şey Hı hı, akmıyor. İşte yok eşiğin kenarı dışarı taşmış, Hı hı, yok hı içeride hı, kalmış, muhabbeti yok. Gitarlarda yapmayı daha çok seviyorum. O yüzden bunda da yaptım. Hatta normalde bundan daha ince yapıyorum da her şey kalınken bunu da kalın yaptım. Buna biraz bu malzemeyi bol atalım. Buna malzemeyi bol koydum. O zaman Alperen'cim şöyle bir kere daha tıngırtıyı vererek Ver. hayırlayalım gitarı ya. Bu sefer de ne çalalım? Bizim gitarın böyle şeyi de projenin ilk şarkısı olsun. Bak hiç bu arada farklı. Arkadaşlar neck manyetik var, coil split var. Buradan çok güzel clean'ler alınır ama her şeye rağmen yok biraz bir clean de çalarız. Buradayız, sondayız. Aynen öyle. Aynen öyle. Hiç gerek yok. Hadi bir de bir clean verelim. Ne varmış? Bu doğrudan push pull'suz 59. Bu arada bu JB benim yakın geçmişte sattığım Jackson KV2 vardı beyaz. Hatırlarsın belki Evet. gitarı da. Onun JB'si. Arkadaşım o manyetikleri sökmek istedi, alan arkadaşım. Dedim ver onu. Yani aslında bunda da hala benim böyle geçmişteki yol arkadaşlarımdan yaşayan bir parça var. Çok Bu iyi. da mesela Ben güzel bunu bir detay. bilmiyordum, çok hoşuma gitti. Yani bu da böyle bir şeydir. 59'u sonrasında farklı Dur hemen şekilde bir şey çözdük. getireyim o zaman. Haydi bakalım. Bak. Ha, plate'ler mi? Şu orijinal ya, onu biliyorum. Ya böyle de bir hikayesi var. Bir de şimdi clean'ini duyalım.
ve inanılmaz bir şey. Bu biraz gitardan, biraz amfiden. Yani sadece sağ elle yaratabildiğimiz bir etki ve buna yanıt verebilen gitarları bulmak çok kolay değil aslında ve bu gitarda da o ruh var, o V'de de o var ve o inanılmaz iyi hissettiren. Şimdi de coil split'ine bakalım. Ya bunu ben tekrar altını çizmek istiyorum. Gitar, piyano gibi. Çaldığım riffler sihirli riffler değil. Bunun çok farkındayım. Ancak bir şeyin doğru veya ya o kadar da doğru değil diye ayrımını yapabileceğimiz şeylerden, çünkü bu riffleri şimdi yeni kaydettim falan filan. Bizim yeni projeden yayınlanmamış işlerden. Şu bir verse'ün arkasında, vokalin arkasındaki fazlasıyla açık çalınan lettering durumunda böyle notaların üst üste bindiği bir durum ve yanlış bir gitarla çok rahat bunu çamur gibi duyurabilirsiniz. Ama doğru bir gitar, yani her bir nota tek tek giriyor ya da işte bir başka örnek. Gerçekten böyle sanki piyanoyla çalınıyor gibi bu kadar distortion'ın içinde bile her bir nota tek tek anlaşılır durumda, entonasyonu bozulmuyor, sürekli sustain'e zaten girmiyorum bile yani o şey hani Alperen'in yaptığı gitarlar için bir yani abi sustain'i çok uzun, yani Alperen yapıyor. O zaten. Ya gerçekten çok doğru bir yani bu böyle bir insanın sahnede, kliplerde böyle gösterişli şekilde çalmak isteyeceği bir gitar kadar aslında İnanılmaz kayıt dostu da bir gitar. Yapması gereken her şeyi yapıyor ya. Çok teşekkürler Alperen'ciğim. Sende ilk izlenimlerin bu şekilde oluşması beni çok mutlu etti. Böyle bir gitar. Bir de şu var, multiscale'a da bence şey olmadı. Elin... Yok o benim bireysel çalamamam yani o hatalar. Hayır. Yani multiscale'a alıştım ben Ya, çünkü kolay alışılıyor aslında ama bu da kadar da kolay olmuyor ya. Ya şöyle şimdi burada asla yapamayacağım. 2 saat sürüyor. Ya ben zaten böyle çok advanced skill'lere sahip bir gitarist, bir müzisyen bile değilim. Müzik meraklısıyım, gitar meraklısıyım, fazlası değilim yani. Ama şeyi çok yabancılamadım. Gerçekten bu açılar belki aşırı yatık ya da aşırı farklı skalalara sahip 7, 8, 9 telli o böyle daha iyice uzay mekiği olsaydı gibi şeyler olsa yabancılayabilirdim. Bunu inşa ederken zaten çok yabancı hissetmeyeceğim bir şey yapmaya çalıştık Alperen'le. Alperen yapmaya çalıştı bana sorarak, yanlış oldu cümle. O yüzden aslında güvenli alanımdayım hala. 2, zaten benim problem olarak yaşadığım şeylere çözüm olduğu için Doğru. Çok daha rahat. Ben şu an ilacıma kavuştum gibi. Çok rahat alıştım. Ama multiscale öyle benzer konuyu V gitarlara da yaparlar ya, alışamazsın diye. Abi kimisine daha rahat oluyor, bana daha rahat oldu. Ben V ile yıllarca çok mutlu oldum. Multiscale'de bu noktada kesinlikle korkulmaması gereken bence. Yani gerekli mi her gitariste? Çok tartışılır, çok şeye açık. Ama kesinlikle böyle korkulacak, yapılacak bir durum değil. Yer oluyor, ister istemez. 8. perdeyi umduğum yerde böyle 9'a giriyor gibi oluyor falan ufak tefek ama dediğin gibi 1-2 saat mesaiyle tertemiz olur yani. Yani aslında elin
kolu takip ettiği formunu takip eden bir düzenek, Aynen öyle. bir sistem olduğu için kendinizi siz ona bırakırsanız o zaten iyi cevap veriyor bu sistem. O zaman bir de şöyle yapalım mı? Arkada ben çok güzel gitarlar da görüyorum. Bu arada tüm bu sesleri iPhone sesiyle duyuyorsunuz. Hani mikrofonlanmış ki mikrofonladığımda da zaten orası da tartışılır da. Neyse girmeyeyim. iPhone sesiyle duyuyorsunuz. Bu yüzden %100 yansıtmıyor tüm potansiyellerini ama şu arkadaki gitarları da cidden ilk defa deneyeceğim ben de bu arada. Sadece gördüm. Hani dokunmadım bile daha. Hem bir tıngırdatalım. Sen böyle speklerinden çok hızlıca bahset abi. Şunu denemeni isterim, bunu sana denemeni isterim gibi. Şununla bir şov yapmak istiyorum. Hadi bakalım. O zaman şunu ben bir standby'a alayım. Bunu çekeyim. Şimdi arkadaşlar yeni bir gitarla daha beraberiz. Alperen inanılmaz bir ticari atılım yapıyor. Hani paranız bu gitara yetmiyorsa bunun malzemeden çalınmış. Böyle. Daha küçüğü var abi. Daha küçüğü var. Bunlar da Kilo işi satıyoruz. kilo işiyle, kiloyla köfte gibi. Şöyle, bu da Alperen'cim sen speklerinden bahset önce lütfen. Ben yalnızca bir yan yana hani ben ne seviyorum, alternatif ne? Yani skala çok geniş, spektrum çok geniş. O da var, bu da var, her şey var. Ya Ben şunu şöyle. bu gitarda da zaten hani çok her şey Bak sen anlatıyorsun, ben burada inanılmaz soytarlıklardayım. Değdi mi? değmedi. Değdi mi değmedi. Şuna Lan tam oldu lan. evet be, bir tıkladık Tam sıkıntı yok. oldu. Ya Hoppa. şimdi sınırlarımız çok geniş. Birçok şey yapılabilir. Bunda da çok garip seçimler var aslında bakınca. Yine az önce Tolga'nın bahsettiği köprüden var burada. EMG 8160 var. 81 60. Bak ben 60 hiç şey böyle denediğimi hatırlamıyorum. Benim için de güzel bir tecrübe olur. Bak, çok isterim denemem. Çünkü hani bu 81 85 falan o şeyi bir kırıyor. Hı-hı. 60 bir olaya bir dinamiklik getiriyor. Çünkü 57 hatırlıyorum. 57 denedim. 57, 85 66. denedim. Yok 57 köprü mü oluyordu yine? 57 66. 57 66 set midir? O zaman 66 denedim. 60 hiç denememiştim. Güzel. Benim için de şey. Yeni Abi, bir şey öğreniriz. Bu split'i olmayan bence EMG'nin en çok yola gelen sap manyetiklerinden birisi. Fena dönüyorum da bir anda. Nereye attım fenayı? Çelik fretlerimiz var. Yine aynı. Sende kullandığım Jeskar Jumbo fretler. Pirinç bir eşik yaptım. Aslında bu gold donanımı takip etmesi için bir tercih. İşte kilitli vurgular var. Çünkü stabilite üzerinden gittiğim bir gitar. Göstereceğim az sonra. Sapı 7 parça bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu minikler parça. İçinde yine karbon fiberler var. Senin sapının da içinde bu arada karbon fiberler var. Ama bu gitar bize neler vaat ediyor? Bunu sana deneterek gösteriyor. Hadi bakalım. O zaman Ver abi enerjiyi. şöyle. Şimdi gitar üzerinde 1046 set tel varken Mi standartta. Kill switch Ha, aynen kill switch var. Direkt ilk feature'ı yakaladık. Ben böyle ufak gitarı burada hiç Bu benim yeni gitar dokundum mu böyle çaldığım ilk riff'tir. Hani bir gitarın karakterini anlamak için. Dinliyorum abi seni. Şimdi abi sen köprü manyetiğinde Mi standartta bunu deneyimledin. Ve senin çok sert tansiyon sevmediğini de biliyorum. Bu ama bunu normal olarak değerlendirmeni istiyorum. Hani senin daha düşük tansiyon sevmeni bir kenara bırak. Tamam, ben bunu birazdan Daha metal standart gitarı gibi düşün. düşünerek Aynen. şey yapacağım. Şu an sence çok mu gergin? Yok o şey değil. Şu an şöyle diyeyim. 81'in hırçınlığı geldi. Biraz tiz aldım. Bakın daha hiçbir şey konuşmadık bu gitar üzerine. Taktık. Benden o sahil skill'leri kalmadı ama bu benim işte şöyle
gibi hareketleri yapmak için çok ideal bir tansiyonda. Onu Okey. söyleyebilirim rahatlıkla. Tamam. Çok keyifli bir tansiyon var tabii. Şu an dediğim gibi yine mi standarttayken böyle bir sonuç aldık. Gerginliğin seni rahatsız etmedi. Yo, keyifli. Rahatsız Peki tel etmediğim. yüksekliği nasıl sence? Benim bireysel tercihlerimde ben biraz sapın benimle savaşmasını seviyorum. O böyle özellikle ritim sectionlarında biraz daha berraklık da katıyor bence. Evet. Eğer ben böyle hızlı şeyleri çalabilen bir gitarist olsaydım hani eminim çok keyif alıp çok fazla güzel solo icra edebilen müzisyenle çalıştım yıllar içinde ve hepsi benim gitarlarımla kavgalı olurdu ve kendi keyif aldıkları gitarlara baktığımda buna çok yakın bir tansiyon, aksiyonda, tel yüksekliğinde olurlardı. Bunu Çok şunu söylüyorum. Bu bir challenge tel. Hı hı. Yani bu tel yüksekliği İnanılmaz yakın şu an. Şu çok affınıza sığınarak. Yani şu legatoları çok rahat, çok zahmetsiz yapabiliyorum. Bunu yüksek tansiyonlu bir... Ya ben bunu çoğu gitarda rahat rahat yapamıyorum. Şu an çok akıcı geldi bana. Nasıl yapıyorum? Burada Okey. buralarda kim ne gitaristler çaldı biz şey Abi, yapmıyor. Şimdi Aman öyle. abi en üst teli bir ses gevşetti be abi. Kaldığım yerden devam ediyorum. Hiçbir Değil şey mi? bozulmadı. Şimdi İnanılmaz. bak. Deneyimizin ortasındayız. Mi'de denedik, Hı hı. her şey yolundaydı. Hı hı. Drop, Re'ye geldik, her şey yolunda. Hı hı. Tamam, şimdi akordu yaptım. Şimdi hiçbir şey değişmeden burayı hızlandırıp koyarım zaten. Hiçbir şey yapmadığımı siz de görün. Ve drop C'ye gittik. Dropçuya hadi bakalım. Evet. Ama hala, Ema dedim ama hala 10.46 teldeyiz. Dropçuya dedin zaten. Buyur abi. Benim 16 yaş Tolga Sert ıslak rüyalarını depreştirdim. O zaman bir... Her şey çok yerli yerinde. Sağ ayarı yaptın mı? Hiçbir şey. Herhangi Yani bir ayar değiştirdin. Kayıtta o da olur, bu da olur, şu da olur ve çok böyle jilet. Nasıl oluyor? Nasıl? Benim gitarda yapıyor mu aynısını? Yapma. Hayda. Her şey hala gayet yerli yerinde. İnanılmaz bir kayıt gitarı olmuş ya. Bu benim özel tarifim abi. Şefin spesiyeli diyorsun. Bu evet bak ne yaptık 10.46 telde Hı hı. Mi standartta çaldık. Hı hı. Herhangi bir ayar değiştirmeden önce drop Re'ye gittik. Şimdi drop C'ye gittik. Hala Böyle gayet, tınlıyor. gayet güzel, gayet dengeli. Yani İşte tel yüksekliği, hiçbir Challenge şey yok. bu. İnanılmaz albenili bir gitar. Bu arada Ömer abinin de zaten boya işçiliği. Ya ben Türkiye'de dengi denebilecek adamlar belki çıkar da rakip olarak böyle hani daha iyisi olmadığını düşünüyorum. Ve bu inanılmaz bir stüdyo gitarı, yani kayıt anlamında onu söyleyebilirim. Ama bir yandan da inanılmaz bir böyle sanat eseri gibi ya. Yani bir böyle aynı zamanda sahnede de ışığın altında da hayvan gibi görünüyor bak ya. bu boya o kadar özel boya ki bu nasıl bir şey biliyor musun? Hani şu kristal desenleri var ya Aha. gerçek kristal onlar.
Ömer abi özel bir çözelti hazırladı. Aha. O çözeltiyi uyguladı. Aşırı doygun bir çözelti o. Aha. Sonra o aşırı doygun çözelti o doygunluğuna karşı Aha. koyamayıp kristalleşti yüzeyde. Vay Ve bu be. gördüğün kristaller o kristaller. Tabii O orada adeta bitmiyor. bilim ya. Adeta. Yani sonrası hani Aha. renkler falanlar orada Ömer abinin uyguladığı teknikler var. Sonuç bu. Yok inanın ya işçilik zaten yani işin estetik kısmı diyeyim, boya diyeyim. O inanılmaz cazibeli, inanılmaz böyle ışıltılı. Ama sahnede elinde cool duracak gitarlar vardır. Bir de böyle kayıtta böyle ne workhorse mu derler Aynen. böyle işe koşacağın gitarlar vardır. Bu gerçekten ikisi konu kapatacak bir alet olmuş. Keşke az böyle büyük olaymış da keşke şöyle elim kadar olmasaymış. Burada Bak şunu söyleyeyim, Tolga'nın eli büyük. Yok standart gitar bu, yapmayın siz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ya gösterme öyle, küçüktür el. Tolga büyük, Tolga büyük. O benden kaynaklı. Şimdi arkadaşlar teknik aksaklıklar yaşadık. Video bir yerde kesildi, kapanmış, şarjı bitmiş. Çünkü bizim işimiz çok rast gitmiyor. Kapanışı şöyle tekrar alalım dedik. Bu arada malzemeyi bitirdik. Son dokunuşlarını da Alperenciğim sağ olsun yaptı. Bu video bizim ortak olarak yayınlayacağımız bir video olacak. Benim kanalımda da 1,5 senedir herhangi bir video yayınlamamıştım. Buradan kapatırken ben de bir hem Alperen vesilesiyle, onun kanalı vesilesiyle tanışacağım arkadaşlara bir selam vermek istedim kapanış konuşmamda. Hem de 1,5 senedir neredeyse yan yana gelemediğim izleyicilerime bir merhaba demek. İşte saçlar gitti görüyorsunuz. Biraz beyaz yakalı olduk, biraz konuşmayı unuttuk. Ayrıca bu içerik bir Türkçe içerik oldu. Ama altyazısını koyacağız. Umarım buralara kadar izlemişsinizdir sıkılmadan. Her şey için çok teşekkürler. Hoşça kalın.